Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda tavuk etiyle hazırladığım güzel bir tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Tavuk etini göğüs kısmından kullandım. Küçük parçalara ayırıp tarifin detaylı yapımına başlayacağım. Tavuk etini rondo içerisine alıyorum. Tavuk kıyması hazırlayacağım. Bugün sizlerle paylaşmış olduğum lezzet sulu köfte tarifi. Genelde sulu köfteyi et kıymasından hazırlarız. Bir de tavuk kıymasından deneyin. Samimiyetle söylüyorum, lezzetini çok beğeneceksiniz. Tavuk kıymasını hazırladım, kaseye aldım. Üzerine yarım çay bardağı köy bulguru ilave ediyorum. Neden köy bulguru ekliyorum ben köfte içerisine? Köy bulguru normal pilavlık bulgurdan ince bir bulgur, kısırlık bulgurdan kalın bir bulgur. İkisinin ortası ve bu tarz etle de yapsanız, tavukla da yapsanız sulu köfteye güzel yakıştığını düşünüyorum. Ben genellikle köy bulguruyla yapıyorum bu tarz köfteleri. Orta boy rendelenmiş bir tane soğan ekledim. Baharat olarak 1 çay kaşığı kuru nane, kimyon, pul biber, karabiber ve tuz ilave ettim. Hepsi birer çay kaşığı. Sonra köfteyi yoğurmaya başladım. Yoğurduğum köftenin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ettim. Rengi biraz et köftesi gibi olsun diye, çok fazla aşırı beyaz durmasını istemedim. İyice yoğurdum. Görüyorsunuz, görüntüsünün et köftesinden hiçbir farkı yok şu an. Köfteleri hazırlıyorum. Küçük küçük köfteler hazırlıyorum. Misketten biraz küçük. Dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz köfteleri. Gayet lezzetli, güzel bir tarif oldu. 10 kişiye yetecek kadar bir sulu köfte hazırlayacağım. Az malzemeden çok lezzet olacak bugün hazırlamış olduğum tarif. Köfteleri yuvarlak şekil vermeye devam ediyorum. Gayet pratik, çok da lezzetli bir tarifi daha sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce hazırlayanlar zaten lezzetini bilirler. Daha önce hiç yapmayanlar kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirler. Garanti lezzetli, güzel bir tarif oldu. Köfteleri hazırladım. Son köfteyi de yuvarlayıp üstünü kapatıp dondurucuya bırakacağım. Çorbanın suyu kaynayıncaya dek, malzemeleri doğranıncaya dek derin dondurucuda bekleyecek köfte biraz kendini toplasın diye. Küçük boy bir tane soğan kullandım. Soğanı doğruyorum. İçerisindeki malzemelerle yedikçe yiyesiniz gelecek. İçtikçe içesiniz. Biraz taneli olduğu için çok fazla da çorba gibi değil. Yemek gibi. Küçük boy bir tane havuç kullandım. Havucu da küçük küçük doğradım. 2 diş de sarımsak. Pişirme aşamasına geçiyorum. Yarım kahve fincanı zeytinyağı ilave ettim. Pişirirken çok fazla yağ eklemedim. Üzerine de yağla bir sos hazırlayacağım. Soğan, havuç tencereye girdi. Soteleniyor. Havucu ve soğanı soteledim. Sarımsağı ekledim. Biraz daha sarımsağı karıştırdım. Sonra 8 su bardağı kaynattığım suyu ilave ettim. Sonra dondurucudan çıkarttığım köfteler girdi tencereye. Köfteler kaynamaya başladı. Et köftesinden biraz daha yumuşak olduğu için çabuk pişer. 1 tatlı kaşığı az önce tuz ilave ettim. Kaynıyor köfteler. Ben bu arada patatesi doğruyorum. Az önce havucu doğradığım gibi patatesi de küçük parçalar halinde doğruyorum. Köfte pişerken doğrayıp patatesi de ilave edeceğim. Çok da çabuk pişen, hemen yenebilecek bir çorba tarifi oldu.
Patatesi de ekledim. Sıra geldi terbiyesini hazırlamaya. Çorbanın malzemeleri pişerken kaseye yoğurdu ilave ettim. 4 yemek kaşığı yoğurt. 1 tane tam yumurta. Beyazını da ekledim. 1 yemek kaşığı un ve yarım limonun suyunu ilave ettim. Terbiyeyi hazırlıyorum. Bol yoğurtlu, hafif ekşili güzel bir terbiye oldu. Oda sıcaklığındaki 1 su bardağı suyu yavaş yavaş ekliyorum karıştırarak. 1 kepçe çorbanın suyundan ilave ettim. Terbiyeyi ılıtmak için. Sonra çorbanın üzerine ekleyeceğim. Şu an köfte, patates, havuç tamamen pişti. Terbiyeyi ekledim. Karıştırarak kaynatıyorum. Sıcacık, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtırken az malzemeyle bir tencere sulu köfte hazırlayacaksınız. Ekşili bir sulu köfte hazırlamış olduğum bol yoğurtlu. Sulu köfte pişti. İçerisine üzerine dökmek için yağ hazırlayacağım. Kenara alıyorum sulu köfteyi. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Tereyağı eridikten sonra içerisine 1 çay kaşığı dolusu pul biber, toz kırmızı biber ilave ettim. Birer çay kaşığı. Yağı hazırladım. Altını kapattım. Çorbanın üzerine ilave edeceğim. Çorbayı pişirirken az yağda pişirdim. Zaten tavuk göğsü de yağlı bir et değil. Üzerine bol miktarda ekleyebilirsiniz. Tabak içerisine hazırladığım köfteyi alıyorum. Çorba yemek arası bir lezzet oldu. Üzerine bir parça dereotu. Dereotu genelde yoğurtlu çorbalara güzel yakışıyor, terbiyeli çorbalara. Üzerine bir parça hazırladığım tereyağlı biberli yağdan ekledim. Görüyorsunuz çorbanın son halini. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik, farklı, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.